Merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere kekli tiramisu tarifini paylaşmak istiyorum. Nefis bir tatlı oldu. Hem kremasını hem kekini hazırladım. Yeni tariflerimden haberdar olabilmek için kanalıma abone olup zili tıklayıp bildirimleri açmayı unutmayınız. Tarifimiz için 4 tane yumurta kullanıyorum. Bir tane yumurta da kreması için kullanacağım. Onun beyazını içine ekledim ve sarısını üzerine ayırdım. 1 su bardağı toz şeker ekleyip yumurtaları köpük köpük olana kadar iyice çırpıyorum. 1 paket de vanilya ekledim. İyice köpük köpük olana kadar çırptım. Bu kıvamı alana kadar çırpın. Mikserle de aynı işlemi uygulayabilirsiniz. Unu azar azar ilave ederek karıştırıyorum. Yumurtanın köpüğünü söndürmeden unu azar azar ilave ederek karıştırıyorum. Eğer ununuzda topaklanmalar varsa mutlaka elek kullanın. Bir paket kabartma tozu ekliyorum. 3 yemek kaşığı kakao ekliyorum. Hepsini eleyerek ve karıştırarak ekliyorum. Bu şekilde daire şeklinde çırpmadan karıştırarak hazırladım. Ben çember kullanıyorum. 26 santimlik çember kullandım. Altına yağlı kağıdı serip kenarlarını kıvırdım. Çemberin kenarlarına da yağlı kağıt yerleştiriyorum. Kesip ayarladım. Yağlı kağıdı yapıştırmak için de tereyağı kullanıyorum. Çok az yağdan sürüyorum ve yapıştırıyorum. Çembere de sürüyorum. Yağlı kağıdı yapıştırıyorum gördüğünüz gibi. Bu şekilde daha kolay çalışabilirsiniz. Eğer isterseniz varsa kelepçeli kalıp kullanabilirsiniz. Benim elimde çember olduğu için ben çember kullanıyorum. Pandispanya harcımızı kek kalıbına alıyorum. Şöyle birkaç kez vurup havasını çıkardım. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırına verdim. Kreması için 1 litre süt, 1 su bardağı toz şeker, 1 su bardağı un, 1 tane yumurta sarısı, 2 paket de vanilya kullanıyorum. İyice çırpıyorum. Ocağa aldım. Sürekli karıştırarak koyulaşana kadar pişiriyorum. Kaynamaya başladıktan sonra ocağın küçük gözüne aldım ve yine sık sık karıştırarak 5 dakika pişiriyorum. Bu pişirme işlemini uygulayın ki un kokusu, un tadı olmasın. Ocağın altını kapattım. Muhallebim hazır. Keki kontrol ettim. 20 dakikada benim kekim pişti. Kürdan testi yapıp kontrol ettim. Kremaya 200 gram labne peynir ekliyorum. 200-250 gram kadar ekleyebilirsiniz. İyice çırptım. Kremamız hazır. Bu arada kekim pişmesi fırından fırına değişiklik gösterebilir. Ben kekimi 180 dereceye verdim ama daha sonrasında 150 dereceye indirdim. 10 dakika 180 derecede, 10 dakika 150 derecede pişirdim. Sizler de fırınınıza göre pişirme sürenizi ayarlayabilirsiniz. Bu arada kekimi de kalıbımdan çıkardım ve ortadan ikiye bölüyorum.
Pandispanya kesme testerem var. Onu kullanıyorum. Eğer isterseniz büyük bir bıçakla da bu işlemi uygulayabilirsiniz. Ortadan ikiye bölmeniz yeterli olacaktır. Kekinizin pişip pişmediğini 20 dakikanın sonunda kontrol edin. 20 dakikadan önce kesinlikle açmayın fırını. Bu arada 1 yemek kaşığı granül kahve kullanıyorum. Üzerine de 1,5 su bardağı su ve 1 yemek kaşığı toz şeker ekleyip karıştırdım. Pandispanyayı bir tabağın üzerine aldım. Üzerine hazırladığım kahveli karışımla ıslatıyorum. Daha sonra kalıbı taktım. Daha kolay şekil verebilmek için kalıbı taktım. Kremanın yarısını üzerine boşaltıyorum. Diğer kek parçasını da alıp üzerine yerleştirdim ve tekrar kalıbı sıktım. Üzerine hafif bastırarak düzeltiyorum. Kalan kahveli karışımla da tekrar ıslattım. En üstüne yine hazırladığım kremanın tamamını döküyorum. Şöyle bir üzerini düzeltiyorum. Buzdolabına göndereceğim. Buzdolabında bir gün bekleteceğim. Bir gece bekletin. Ertesi günü servis edin. Üzerinin kurumaması için oda sıcaklığına geldikten sonra üzerine bir poşetle kapatıp o şekilde buzdolabına koydum. Kalıptan çıkartacağım. Öncesinde kenarlarını bir bıçakla geçiyorum. Kalıba yapışmış olabilir çünkü. Ve bozulmasını istemiyorum. Üzerine kakao serpiyorum. Böyle her tarafını kaplayacak şekilde üzerine kakaosunu serptim. Şimdi kalıbından çıkartıyorum. Nefis bir lezzet oluyor. Şimdi dilimliyorum. Keskin bir bıçak kullanırsanız çok güzel dilimler çıkartabilirsiniz ve bıçağınızı çok fazla hareket ettirmeyin. Tek seferde kesmeye çalışın ve her defasında da bıçağınızı temizleyerek kesin. Eğer isterseniz hazır pandispanya keki de kullanarak bu tarifi çok kolay bir şekilde hazırlayabilirsiniz. Bir dilim çıkartıp sizlere iç dokusunu da göstermek istiyorum. İnanılmaz lezzetli oldu. Bu pasta kekini istediğiniz tariflerde kullanabilirsiniz. Bu kremayı dilediğiniz tatlılarınızda kullanabilirsiniz. Tabağın kenarına kakao ile şekiller çıkartıyorum. Bu kahve süsleme kalıplarını kullanıyorum ben. Eğer isterseniz çatal, bıçak, çapraz koyarak da kakao ile şekillendirebilirsiniz. Bu şekilde kalıplarınız yoksa ben bu şekilde kalıplar kullandım. Tiramisu tarifimiz servise hazır. Deneyeceklere şimdiden kolay gelsin. Herkese afiyet olsun. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki tarifimde görüşmek üzere. Hoşça kalın.